Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine orkide bakımına dair önemli bilgiler paylaşacağım sizlere. Gördüğünüz üzere birbirinden güzel ve bol çiçekliler orkidelerim. İlkbahar ayı orkideler için yeniden çiçek dalı çıkarma dönemi. Sizlere bugün yine orkidelerinize inanılmaz fayda sağlayacak ve orkidelerinizin bol bol çiçek açmasına, yeni kökler ve yeni hava kökleri çıkarmasına yardımcı olacak bir sıvı bitki besini paylaşacağım. Bu sıvı bitki besinini sizlere farklı bir yöntem ile göstereceğim ve sadece orkideler değil, evdeki diğer çiçeklerinize de verebileceğiniz yöntemleri göstereceğim. Bugün muz kabuklarından faydalanacağım. Özellikle bu tarz gübreleri aylarca saklayabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Muz kabuğunda B, C, K ve özellikle potasyum vitamini çok fazla. Potasyum bütün çiçeklerin ihtiyacı olan bir vitamin. Hemen soyduğum muz kabuklarını sizlere nasıl kullanacağımı gösteriyorum. Bunun için bir tepsiye dizeceğim ve bunu güneşte bekleteceğim. Güneşte birkaç gün bekledikten sonra muz kabukları bu şekilde kuruyor. Sizler de evde yediğiniz muzların kabuklarını atmayıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunları mutfak robotundan geçireceğim. Özellikle mutfak robotuna atarken sadece kabuk kısmını yani uç kısmını koymayın. Çünkü uç kısmı robottan toz haline gelmez. Büyük parçalar olarak kalır. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde muz kabukları toz haline geldi. Muz kabuğu bu şekilde toz haline geldikten sonra evdeki bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum muz kabuğu tozu ile orkideler için bir gübre hazırlayacağım. İhtiyacım olan sadece bir tatlı kaşığı kadar muz kabuğu tozunu 1 litrelik bir kabın içerisine koyuyorum. Üzerine kaynar su koyacağız. Kaynar su koymanız önemli. Çünkü kaynar su sayesinde daha hızlı içerisindeki vitaminleri suya bırakacaktır. Bu şekilde doldurduktan sonra karıştırıyoruz ve daha sonra bunu serin bir yere bırakıp suyun soğumasını bekleyeceğiz. İsterseniz bunu bir gecede bekletebilirsiniz. Evet, soğudu ve muz kabuğu suyunu aldım. Şimdi süzüyorum. Süzmemin nedeni içerisindeki tortuların köklere yapışmaması için. Evet, süzdükten sonra bu gübremizi evdeki çiçeklerinize verebilirsiniz. İlk olarak hazırladığım gübreyi orkidelere nasıl verdiğimi göstereceğim. Orkideleri sulamadan önce mutlaka köklere bakın. Kökleri bu şekilde yeşil ise suya ihtiyacı yoktur ve kesinlikle su vermeyin. Fakat eğer orkidenizin kökleri gri ya da beyaz ise bu suya ihtiyacının olduğunu gösterir. Gördüğünüz üzere orkidenin kökleri beyaz ve bu orkidenin suya ihtiyacı olduğunu gösterir. Eğer köklere bakmadan günlere ya da haftalara göre su verirseniz orkideyi yanlış sulamış olursunuz. Evet, her bir orkide için 8 yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğum bu gübreden veriyorum. Muz kabuğu suyunu
Orkidelerinizi 8 yemek kaşığı kadar verin. Hiçbir gübreyi çok fazla vermeyin ve mutlaka orkidelerinizi gübre verdikten sonra diğer bir sulamayı normal su olarak verin. Bakın suyun içerisine kaldıkça kökler yeşile dönüyor. Ve bu karışımı orkidelerinize ayda bir kere verebilirsiniz. Gübreleri çok sık aralıklarla vermenizi tavsiye etmiyorum. Diğer ikinci adım salon çiçekleri. Bu tarz gübreleri kesinlikle evdeki bütün orkidelerinize verebilirsiniz. Bakın bu yeni çıkan bir yaprak. Bu tarz salon çiçeklerinde mutlaka gübre vermeniz gerekiyor. Evde büyüttüğünüz bütün çiçeklerin gübreye ihtiyacı vardır. Sizler orkidelerinize ya da evdeki salon çiçeklerinize ne kadar çok gübre verirseniz o kadar hızlı gelişim içerisinde olurlar. Çünkü topraklar içerisindeki vitaminler yeterli gelmeyebiliyor. Sürekli suladığımız için zamanla orkide toprağı içerisindeki mineraller de azalıyor. Bu tarz salon çiçeklerini toprağa iyice ıslanıncaya kadar sulamanız gerekiyor. Ve aloe veralar için evde aloe vera eğer büyütüyorsanız, bu şekilde bol bol yavru vermesini istiyorsanız yine aynı şekilde mutlaka belirli aralıklarla gübre vermelisiniz. Yine muz kabuğu suyunu aloe veralara toprağa ıslanıncaya kadar verebilirsiniz. Böylelikle bol bol yavru çıkaracaktır. Sizlerle orkidelerimin zaman içerisindeki gelişimlerini ve sonuçlarını da paylaşacağım. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, orkidelerinize vereceğiniz bu sıvı bitki besini orkidelerin yeni yapraklar ve bol bol çiçek açmasını sağlar. Özellikle ilkbaharda hiç çiçek açmayan orkidelerinize mutlaka hava değişimini de uygulayın ve bol ışık alan bir pencere kenarına mutlaka konumlandırın. Çünkü ilkbaharda orkideler bol ışığa ihtiyaç duyarlar. Orkidelerinizin çiçek sayısının fazla olması kesinlikle bol ışık ve kısa süreliğine güneş almasıyla ilgilidir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Videomu çevreniz ile paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.